Bugün 29 Mart 2025 Ramazan ayının son günü. Bu son günde pideyi nasıl yaptığımı çekiyorum. Bu tarif gerçekten çok güzel bir tarif. Son derece memnun kaldık. Şöyle oranları çok sabit, standart oranlar olarak vereceğim. 300 gram un, 200 mililitre su. Oran bu. Esas ana oranımız bu. 300 gram un, 200 mililitre su. Şimdi önce unu tartacağız. Evet, başlıyoruz. Evet. Şimdi unu eleyerek kabın içine boşaltacağım. Birazdan bunu hemen karıştırmaya başlayacağım suyla. Fakat mayayı aynı anda koymayacağım. Gluten açığa çıksın diye yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat bekleteceğim. İyice karıştırdıktan sonra bu aşamada mayayı da aktifleyeceğim. İkisi aynı anda. Şimdi mayayı nasıl aktiflediğimi de göstereceğim. Evet. Un tamam. ...300 gram un tamam. Şimdi 200 mililitre suyu ölçeceğiz. Evet. Suyu doğrudan unun içine koyuyoruz ve hamur yoğurucuya yerleştiriyoruz. Şimdi bu aşamada mayayı aktifleyeceğim. Mayayı aktiflemeyi de göstereyim. Bir paket instant mayanın tamamını, hangi marka olduğu fark etmiyor. Doktor Oetker de olabilir. Bu da güzel. Tamamını genişçe bir su bardağına koyuyoruz. Üzerine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar un koyuyorum. Biraz da şeker. Yaklaşık o da bir çorba kaşığı kadar olsa iyi olur. Evet. Bu malzemeyi karıştırıyorum. Ardından içine hafif ılıtılmış su koyuyorum. Çok az. Evet, bu miktar yeterli. Şimdi bir karıştıralım. Kaşığın arkasıyla. Evet, istediğim kıvam. Tabii 200 mililitre suyun üzerine aslında bir miktar daha su koymuş olduk ama tabii bir çorba kaşığı da un koyduk. Ama esas ana oranımız 200 mililitreye 200 mililitreye 300 gram un. Bu mayayı da aktiflerken çok fazla su koymayın. Yani ne kadar koydum ben? Bir çay bardağının su şu kadarıydı. Yani yarısının biraz azıydı. Bir parmak kadar, neredeyse 2 parmak kadar su koydum. Şöyle macun kıvamına geldi. Ardından mayanın ağzını streç filmle kapatıyoruz. Çünkü maya aktiflenirken hava almaması gerekiyor. Çok dikkatli takip edin çünkü bu hızlı bir şekilde kabarıp taşabiliyor. Şimdi hamuru yoğuruyoruz.
Evet, yaklaşık 5 dakika kadar hamuru yoğurduk. Şimdi hem glutenin açığa çıkması için iyice hem de mayanın aktiflenmesi için bir süre bekleyeceğiz. Bu bekleme süresini ben genelde mayanın kabarmasına göre belirliyorum. Ona göre ayarladım. Maya iyice kabarınca tekrardan hamurla mayayı birleştirip karıştıracağım. Ondan sonra esas mayalanmaya geçeceğiz. Hamuru da örtüyoruz bekleme süresini kurumasın diye. Evet, yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra maya tamamen aktifleşti. Bardaktan taşmak üzere. Daha fazla beklemenin gereği yok. Şimdi mayayı beklettiğimiz hamura katıyoruz. Evet, bu şekilde. İlk başta bayağı hamur sulu gelecek. Karıştırırken yani toparlanmayacak gibi gelebilir. Endişe etmeye gerek yok. Tuzunu hala koymadım. Tuzunu hamur yoğurmayı bitirmeye yakın koyacağım. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Dediğim gibi önce çok cıvık bir hamur gibi gözüküyor ama sonra toparlayacaktır. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzla beraber de bir dakika kadar yoğuracağız. Ondan sonra yoğurma işlemi tamamlanacak, mayalanmaya bırakacağız. Evet, bir 6-7 dakika kadar yoğurduk. Bu kadar yoğurma yeterli. Artık mayalanmaya bırakacağız. Şimdi hamuru kabın içinde toparlayacağız. Bunun için gene hamur kartı kullanıyorum. Ele yapışabilir diye. Şimdi hamuru bu haznenin içinde de, yoğurucunun haznesinin içinde de kartla beraber katlayacağım. Onu da size göstereceğim nasıl yapıldığını. Hiç ziyan etmemek için toplayabildiğim kadar hamuru topluyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi kart yardımıyla şu şekilde iyice kıyıda kalanları da alıyoruz. Şöyle bakın. Katlıyorum. Sürekli bir katlama hareketiyle hamuru bunun içinde beze haline getiriyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi üzerine bir film streçle örtüyoruz. Ve bir de temiz güzel bir mutfak bezi kapatarak bu şekilde 1 saat, bazen 1 saatten biraz daha fazla da mayalandırdığım oldu ama 1 saat dinlenmeye bırakacağız. 1 saatin sonunda hamuru tekrar göreceğiz. Mayalanmış olacak. Bu ilk mayalanma. Evet, 1 saat doldu. Şimdi artık hamuru kontrol ediyoruz. Muhteşem mayalanmış. İnanılmaz kabarmış. Görüntü gerçekten süper. Şimdi bunu un yaydığımız masaya ya da tezgaha alacağız. Çok yapışkan bir hamur. Onun için el yerine hamur kartıyla
alıyoruz, çıkartıyoruz kabın içinden. Şimdi yoğurarak mayanın gazını çıkaracağız. Ondan sonra tepside artık ikinci mayalanmaya bırakacağız. Evet, hamurun üzerinde unluyoruz. Bu şekilde şimdi katlayıp yuvarlamaya başlıyoruz, yoğuruyoruz. Bakın böyle kabarcıklar çıkıyor. Gazını alıyoruz. Sonra ben şu şekilde yapıyorum. Esnetiyorum. Ve birkaç kere katlayacağım. Evet, artık böyle içe doğru toplayıp beze haline getireceğiz bunu. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsinin içine mısır unu serpiyoruz tabanına. Başkaları bunu dışarıda tekrar mayalandırıp sonra koyuyor ama ben burada yapmayı çok daha rahat olduğunu keşfettim. Bu şekilde doğrudan artık pişireceğim tepsiye koyuyorum. Şimdi alıp hafifçe şöyle biraz açıyorum. Çok az, fazla değil. Zaten o kendi şeklini alacak birazdan. Evet, üstünü unluyoruz. Üzerine örtüyoruz. Hava almaması gerekiyor kenarlardan. Bu şekilde 1 saat daha mayalandıracağız. Evet, ikinci mayalanma da bitti. Şimdi kontrol ediyoruz. Muhteşem şekilde mayalanmış. Şimdi burada yumurta sarısını üzerine iyice yayacağız ve tırnaklayacağız pideyi. Şöyle ortasına bırakıyoruz. Güzelce yavaşça her yere yayıyoruz. Tırnaklarken pideyi genişletip sağa sola açacağız. Evet, şimdi tırnaklamaya başlıyoruz üstten. Hem ileriye hem de yana doğru. Tepsiyi çeviriyoruz diğer yöne doğru. Evet, gayet güzel oldu. Çekerek de genişletilebilir ama ben öyle yapmayacağım. Şimdi üzerine çörek otu ve kavrulmuş susam serpeceğiz. Önce kavrulmuş susamını serpiyorum. İsteğe göre bolça koyabiliriz. Şimdi de çörek otu. Evet, Ramazan pidemiz hazır. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında yaklaşık 14-15 dakika kadar pişireceğiz. Fanlı modda çalıştırmıyoruz. Normal alt üst fırında çalıştırıyoruz.
Fana gerek yok. 200 derece 15 dakika. 14-15. ...10 dakika geçti. 4 ya da 5 dakika daha fırında tutacağım. Evet. 15 dakika oldu. Fırından alıyoruz artık pideyi. Muhteşem. Muhteşem görünümlü. Ramazan pidemiz hazır. Evet, Ramazan'ın artık son iftarına 10 dakika kaldı. Şimdi pidemiz de biraz soğudu ve kesiyorum. Şöyle göstereyim. Gayet sıcak şu an. Pamuk gibi yumuşacık bir Ramazan pidesi. Kesinlikle herkese bunu tavsiye ederim. Yapılabilecek en kolay tarif ve 2-3 senedir birçok tarifi denemiş, yapmış birisi olarak söylüyorum. Bu tarif hepsinden çok çok daha güzel oluyor. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun ve hayırlı Ramazanlar dilerim.